Aşk laftan anlamaz. Hayırlı olsun. Evlenme teklif etmek için çok güzel bir yer seçmişsiniz. Değil mi ya? Ben de bayılıyorum buraya. Çok güzel. Tesadüf. Tamamen tesadüf. Hoş geldiniz. Küçük hanım yok mu? Siz Mekanın sahibi. Hani bir gün bize misafir olmuştunuz. Yemek yapmıştınız. Benden de notlamamı istemiştiniz. hayatımda geçirdiğim en güzel günlerden biriydi. Kız arkadaşınız yok mu? Neydi adı? Hayat Heh, dişli bir kız. Pek de sevecen biri. öyledir. Yakışıyorsunuz ama. Allah tamamını erdirsin. İyi dilekleriniz için sağ olun ama biz ayrıldık. Hadi ya. İş var. Çözülür çözülür. Halledersin sen. Halledecek bir şey yok artık. Başlamadan bitti. Pardon. Siz konuşun. Rahatsız olmayın. Efendim, Mesajını şimdi gördüm. Beni aramışsın. Konuşalım, buluşalım falan demişsin. evet sana bir teklifim olacak. Ha. Bebeği yine aldıralım falan diyeceksen bak ben kararlıyım söyleyeyim. Doğuracağım o bebeği. Hayır, onu demeyeceğim. Başka bir şeyden bahsedeceğim. Ya ne teklif edeceksin peki? Akşam konuşuruz Didem. Ha. Ya ama ben akşama kadar bekleyemem. Hem bebek için çok sağlıklı diye böyle heyecanlar. Sen neredeysen söyle bana hemen buluşalım. Geleyim ben senin yanına. Olmaz. Ya da olur, ne fark eder ki? Gel. Tamam. Ne oluyoruz ama? Bir şey söyleyeceğim. Hayat da bizimle yesin. Hem bu muhteşem olaya beraber kadeh kaldırırsınız. Malum bebişten dolayı ben içemiyorum. Ben sizi bölmeyeyim, kutlamanıza devam edin. Zaten ben gideceğim, beni evden bekliyorum. Biz de fazla kalmayacağız zaten. Niye hayatım, daha yemeklerimiz bitmedi? Hayırlı olsun.
Mutluluklar dilerim. Yemeğimize devam etsek mi acaba tatlım? Evliliğimizin formalite olduğunu unutuyorsun galiba. Benim tek derdim çocuğuma sahip çıkıp ona soyadımı vermek. Sana koca olmak için değil, ona baba olmak için buradayım. Zamanı geldiğinde de boşanacağız zaten. Ah be hayat be. Ne oldun kızım sen yine ya? Hayat! Hayat! Ne oldu kuzum? Aklımı aldın sen benim. Hayat! Evleniyorlar aslında. Evleniyorlar. Hayat! 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 Yardım edin! Yardım edin! Hayat abla kuzum sedye getirin! Hayat! Öyle bir şey. İhtiyacı olursa yerimi biliyorsun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz hocam. Gel şöyle rahatla biraz uzun. Ah be güzel kardeşim benim. Ah be canım arkadaşım. İyi ki sen benim yanıma geldin hayat. Ya sen sokaklarda fenalaşsaydın. Allah korusun. Unutamıyorum Aslı. Unutamıyorum. Dedim evlilik haberini verişini unutamıyorum. Bir de sahilde. Murat'la anlarımızın dolu olduğu yerde. Başka yer mi kalmamış? İnanmıyorum ben ya. Bu işin içinde bir iş var yani. Kulaklarımla duydum ben. Bir de Didem söylediğinde Murat itiraz etmedi. Ya yeter, benim kalbim ağrıyor artık. Yeter ya. Neredesin be tertip? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Öyle düşünüyordum ya. İşe asacak kadar ne düşünüyorsun? Oğlum sen ne yaşıyorsun ya? Hayatımla ilgili önemli bir karar vermem gerekiyordu. İyi, verebildin mi bari? Evet, karar verdim evet. Tamam, sorun ne o zaman? İlk defa aklımla duygularım hemfikir değil. Kerem. O ne demek şimdi ya? Bir şeyler içelim mi? Durum bu kadar vahim olduğuna göre içmeyeceğiz de ne yapacağız?
Ay Fadik. Bizi kimse takip etmedi değil mi? Emin misin? Yok ahiretlik. Kızlar işte zaten. Hiç şüphe çekmeden geldik buraya. İyi anam aman. Biz kısmet mi arıyoruz? Kırmızı bültenle suçlu mu arıyoruz? Belli değil vallahi ya. Üf. Emine Hanım, değil mi? Ben Ran, Kamuran. Saç tasarımcısı, emlak uzmanı, serbest girişimci, muhabbet severler derneği asli üyesi Anadolu Kaplanı. Dürdane Hanım bahsetmiştir. Aa siz evet Nevzat Bey oğlumuzun babası olan beyefendi oluyorsunuz değil mi? Hayır, değilim. Ben onun hem babasıyım, aynı zamanda anasıyım. Arkadaşıyım, sırdaşıyım. Biz baba oğuldan çok fazlasıyız. Aman efendim ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hiç de güzel değil. Nerede? Çok zor. Bu sorumluluk yıllardır omuzlarımda. Artık oğlum yuvasını kursun istiyorum. Siz de haklısınız tabii. Hayır, haksızım. Benim oğlum aptal mı? Değil. Halkla ilişkiler müdürü. Zeki, genç, yetenekli tam bir aslan parçası. Neden evlensin ki? Hayatın tadını çıkarsın. Ha ama yani tabii madem kendisi öyle istiyor. Hayır, öyle şey olur muymuş? Yalnız ömür mü geçer? Evlenmeyeceğim diye tutturdu. Burnunun dikine gidiyor keçi. Evlenecek tabii, başka ne olacak? Ah ah bilmez miyim efendim bilmez miyim? Benimkisi de sizinkisinin tıpkısının aynısı efendim. Olamaz. Tıpkısının aynısı olamaz. Benim oğlum başkadır. Bir tanedir. Hayat hep lay lay lom geçecek zannediyor. Kaç kere söyledim yalnızlık zor. O koca kafana sok diye. Yeter ama. Yeter itiraz etmeyin canım. Aynı diyorum. Benimki de sizinkisi gibi koskoca kafalı. Koca kafalı. İstemiyor. Evlenmek istemiyor efendim. Bittim ben ya. Tükendim. Sürünüyorum ayol. Hayır, ben bittim. Yıllarca oğluma hem analık hem babalık yaptım. Yalnızlık çok zor. Ben bilirim. Hayır ben bilirim. Allah korusun. Yoksa kocanız vefat mı etti? Hayır efendim. Ben bekarım. Yalnızlıkla oradan tanışırız. Kıpırdamayın. İşte böyle çok daha güzel oldu. İnsan sevmediği biriyle evlenir mi? Delirdin mi oğlum? Keşke delirseydim de bütün yükümlülüklerim ortadan kalksaydı. Cinsiz konuşup adamın asabını bozma. Kafa kafaya veririz, bir çözüm yolu buluruz diye söyledim ben. Bu işin başka bir çözümü yok Kerem. Didem'le evlenmek zorundayım ben. Yahu insan zorunda olduğu için evlenir mi? Yakacaksın kendini. Ben zaten yanmışım Kerem. Hayatım istemediğim şeyleri yapmak, işlemediğim suçların bedellerini ödemekle geçti. Senin için zor olabilir ama benim için olan bir şey. Hay Allah'ım ya. Ne diyeceğimi şaşırdım. Diyecek bir şey yok. Bak dağınık kalsın gel. Yakışıyor mu senin gibi adama böyle pes etmek? Pes etmiyorum ki ben. Durumu kabulleniyorum. Arada fark var. Kaderimse çekerim diyorsun yani. Ya o doğmamış günahsız çocuk? Ha? Onun suçu ne? Benim çocuğum. İpekciğim, İpek yeter artık volta attın. Tamam bak havalandırma bitti, koğuşlarımıza dönüyoruz. Bir sus. Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun acaba?
Hayat'ın o yanar döner şirketinde artık çalışmaması gerektiğini düşünüyorum. Yarın o işi bırakıyorsun. Gidiyorsun şirkete. Ben Suna Bektaş değilim diyorsun. O Murat Bey de anlasın insan kandırmanın ne demek olduğunu. İyi oldu bir tane serinledik. Çektiğim avansı da arayayım babam ödesin değil mi? Doğru. Avans da var. Evet. Davar gibi avansımız var durduk yere. Çok kötü espriydi. İlacın etkisine gülüyorum haberin olsun. Fark ettim. Onu kullandım ben de. Normalde hiç şansı olmazdı. Da güzel arkadaşlarım. Yani geyik yapmayı bırakıp gerçekten o avansı nasıl ödeyeceğimizi düşünmeye başlayabilir miyiz? Benim o işe gitmem gerek. Biliyoruz Hayat. Gitmek zorundasın. Çünkü avansı ödemen gerek. İşte düşünüyoruz ki gitmen gerekmesin. Ben o işe gitmek zorundayım çünkü... Ah benim vefalı kardeşim. Sen Sunay'a söz verdin diye gitmen gerektiğini düşünüyorsun değil mi? Ne Sunası ya? O kız kuş, karga, saksan gözlemleyecek diye niye bizim arkadaşımız Murat işkencesini çekiyormuş acaba? Kızlar, ben o işe gitmek zorundayım. Çünkü... Murat'ı görmemin tek yolu bu. Çünkü ben onu seviyorum. O da beni seviyor. Ben biliyorum. Enayi deyin, salak deyin. Her şey deyin. Ben her gün kendime söylüyorum bunu. Her gün kendimi dövüyorum. Ama şama söz geçiremiyorum işte anlayın. Anlayın aklım artık yok anlayın. Yahu bu da mı gol değil Fadika? Bu da mı olmadı Fadik? Kısmet işte. Babası böyle bir cevherse oğlu kim bilir nasıldı. Bence kaçtı. Hazine gibi olan kaçtı. Allah canını almasın seni. Az değilsin Fadika. Bak söylemedi deme. Ne gülüyorsun? Ne dedim ki şimdi? Ne dedim yani? Ne gülüyorsun yani? Ama bu da kim be bu saatte? Alo. Aa, Kamran Bey. Aa, buyurun efendim. He. Konuştunuz mu oğlunuzla? He, yarın geliyorsunuz. Oğlunuzla beraber hayırlı bir iş için geliyorsunuz. Oldu efendim. Hay hay efendim. Tabii tabii buyurun buyurun. Hürmetler hürmetler. Ne oldu ne olmuş? Geliyorlar Fadik geliyorlar. Oğlum da ikna etmiş konuşmuş yarın akşam hayırlı bir iş için bize geliyorlar. Ay deme. Kamran Bey geliyor. Kamran Bey geliyor. Yani Kamran Bey oğluyla birlikte geliyor. Karşında kim duruyor? Bil bakalım. Dur bakayım. Dişi şeytan mı acaba? Hayır. Bilemedin. Murat'ın müstakbel eşi duruyor. Ya Murat bana evlenme teklif etti. Ya zaten ne yapacaktı ki? Mecbur. Ben sana söylemiştim değil mi? Murat benim olacak demiştim. Didem 1, hayat 0. Didem 1, Murat 0. Demek Murat'ı düşürdün ağına. Bravo. Senin için her şey oyun değil mi? Tek önemli olan da senin galip gelmen. Evet, tabii ki de öyle. Tebrik etmeyecek misin beni? Acıdı ama ya. Senin söylediğin yalanlar için mi tebrik edeyim? İki yüzlü olduğun için mi? Hırsından körsün diye madalya mı takayım? Vicdansızsın diye sırtıma mı alayım? Ne yapayım? Yalnız sen ciddi ciddi laf çekiyorsun bana Tuval, farkında mısın? Kızım olsan gerçeğini çakarım. Dizime yatırır, döverim. Aa, coştun iyice. Kızım asıl sen coştun, kendini açtın.
Sen bu çocuğu değil, Murat'ı istiyorsun. Hangi anne bu kadar bencil olabilir? Bir hırs için bir çocuk dünyaya mı getirilir? Yazık değil mi hepinizin hayatına? Murat seni sevmiyor. Bunu biliyorsun. Hayır, sevecek. Murat beni bu bebekle sevecek. Her şey değişecek. Hiçbir şey değişmeyecek Didem. Ama burada değişti bak. Kusura bakma bebeğim. Gönlüm geniştir. Ama senin hırsın çok büyük. Benim kapıyı zorluyor artık. Sığ. Ne demek istiyorsun sen? Birinin canını bile isteye yakanın benim ne evimde ne kalbimde yeri olabilir. Nasıl? Sen beni kovuyorsun yani, öyle mi? Bu yaptığın çok yanlıştı var. Pişman olursun, bak söyleyeyim sana. Oldum bile. Murat'ı senden koruyamadım diye çok pişmanım. Giderken kapıyı arkandan kapa. Ceyran yapmasın. Omuzum tutuluyor sonra. Hadi adios, arrivederci, goodbye. İyi kalpli oğlum benim. Allah muhabbetinizi artırsın. Kıskanma Murat Efendi, kıskanma. Oh, benim kucağımda ikinize de yer var. Ay, süt kokar benim yavrularım. Hala süt kokar. Maşallah şunlara bak. Ya ben bu parfümü değiştireyim o zaman. Yani kızlar mandırada falan çalışıyorum sence. Derya anneli babam yok mu? Emekliler onlar. Tüh. Keşke gelmeden haber verseydim. Niye ki babaannem? Hayatımla ilgili önemli bir karar aldım. Onu açıklayacaktım. Vallahi benim yerimde kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Kusura bakma ama Azime Hanım gerçekten bazen sınırlarını fazlasıyla aşıyor Nejat'cığım. Aynı konuya tekrar dönmek istemiyorum. Annem yahu. Sen de böyle kabul et. Takılma. Beni ezmesine göz yumma, sessiz kalma yeter. Tamam Derya'cığım, tamam. Söz veriyorum, elimden geleni yapacağım. Söz. Bu tatsızlık daha uzun sürmesin, lütfen. Yalnız bu sefer gönlümü almam o kadar kolay olmayacak, söyleyeyim. Yahu bak torun torba sahibi oluyoruz yakında. Hiç yakışıyor mu bize böyle tartışmak? Hı? Sen kendi adına konuş Nejat Sarsılmaz. Benim bir şey olduğum yok. Dede olan sensin. Ya bir şaka yapıyorsun değil mi? Böyle şeyin şakası mı olur evladım? Ya abi şimdi evlilik de nereden çıktı? Öyle olması gerekiyor. Ya gerekiyor diye insan evlenmez herhalde. Başka çarem yok mu Doruk? Neye çare yok oğlum? Bu kız çocuğu yaparken sana mı sordu? Babaanne ben oraları geçeli çok oldu. Şu anda düşündüğüm tek şey çocuğum ve onun geleceği. Ah, ah. Ah, keşke torun diye durmasaydı. Ah, o Rabbime açtığım ellerim yansaydı da torun istiyorum diye yalvaramasaydım. Ah, ben nereden bilebilirdim böyle bir şey olacağını? Ya babaanne senin duanla ne ilgisi var şimdi? Bir daha dua ederken çok dikkat edeceğim. Bak şimdi Murat evleniyor, torun yolda, bizim düştüğümüz duruma bak. İpek, 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 İpek. 2 dakika bak hele kızım, bir yardım et hele. İpek, 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 İpek. Buyurun efendim. Gece gece, acele acele, bağıra bağıra bir maruzatınız olacak galiba. Yalnız ben domates biber doğrayamam. Ne istiyorsunuz? Sen istiyorsun kızım. Yani seni isteyecekler.
isteniyorsun. Oh, vay. Popüler oldum ben. İsteniyorum. Neler dönüyor burada? Bak benim güzel kızım, yavrum. Hayatı sevdiğini biliyorsun. Onun için her şeyi yaparsın değil mi? Yaparım. Çiğ patates yer misin? Olabilir. Kabuklu da olsa mı? Yani iyice yıkamışlar neden olmasın? Da burada neler dönüyor? Şimdi kızım, hayatı istemeye geliyorlar. Şimdi biz ona bir şey diyemedik. Malum bu aralar kafa gidik. O yüzden ona yalan söyleyeceğiz. İpe istemeye geliyorlar diyeceğiz. Yani seni yardım edersin değil mi? Vay, vay, vay. Biz burada zannedelim ki masum masum musakka yapılıyor. Burada bir entrikalar, oyunlar dönsün. Saygı duydum. Cevabımı söylüyorum. Kabul ediyorum Fadik Reis. Kabul ediyorum Emine teyzeciğim. Bu önemli bir görev. Hayat için her şeyi yaparım. Aferin kızım sana. Aferin, aferin. Aslan kızım benim. Gözüme girdin. Tamam neyse. Şimdi ben o zaman gideyim. Hayat'a diyeyim ki bana görücü geliyor. Böyle kısmetimi anlatayım coştura coştura. Siz de bana biraz bilgi verin ki anlatabileyim yani. Böyle belki ikna ederim, anlatırken kız heves eder, heves eder. Bak pek sana güveniyoruz. Kurban olayım. Hayata bir şey çaktırma ne olur. Lütfen. Ben de. Ruhu bile duymayacak. Sen de. Nasıl bir çocuk bu? Bak şimdi. Ben de dedim ki rahat olun ya. Ben de hayatın ruhu bile duymaz dedim. Ya bunlar ne yiyor mutfakta ya? Bunlar var ya musakka kafası, mutfak çetesi. Teşkilatı kes. Pes artık. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ama kızlar ben teslimim. Bunlar beni evlendirirler. Benim de hayatım error vermeye başladı. Ben de restart yaparım. Arkadaşım sana bir şey söyleyeyim mi? Var ya sen bu anneyle bir gün kendini yataktan uyanınca gözünü açtığında böyle 3 tane çocuk doğurmuş bulursan hiç şaşırma. Dikkat et ha. Ben neyin derdindeyim o neyin? Canım ciğerim anam. Burada benim bağrım yanıyor. Ah ya. Ne yapsın kuzum, o da seni mutlu etmeye çalışıyor kendince yani. Ne bilsin senin neler yaşadığını. Şahane olaylar. Kadere bak. Murat da evlilik yolunda. Ben de. Ama başkalarının kollarında. Süper ya. İpek, sen acaba kabul etmese miydin hiç bunu? Yani şimdi bak çok saçma sapan şeyler yaşayacağız. Affedersin canım, pardon. Bu gitmiş patronuna aşık olmuş desek. Patrona aşık olmuş. Adam da başkasından çocuk peydahlamış. Hiç müsait değil evlenmeye şu an deseydim. Demeseydin. Yani demediğin, öyle demediğin iyi olmuş. Deme öyle. Yani. Ya kızlar ya. Azıcık kafa dağıtacağız işte ya. Zaten canımız çok sıkkın. Hayatta dünyanın en beceriksiz, en aptal, en sorunlu kızını oynar. Adam da damadı alır, topuklar kaçar, olur biter. Biz de iki güleriz. Değil mi kız? Tabii kız. Çok. Ay zaten suya batmışım. Daha ne kadar suya atabilirim? He? Buyursunlar, gelsinler, toplansınlar, gelsinler. Sağdan soldan gelsinler. Aslı bir daha bana sakinleştirici verirsen seni öldürürüm. Anacığım sen niye hala yatmadın ya? Nasıl yatayım be oğlum? Of, of.
Allah bir adamı bir kadının şerrinden korusun. Ben bunu bilir bunu söylerim. O sarı kız düpedüz kandırdı bizim oğlanı. Ne olduysa oldu. Bundan sonrasına bakacağız artık. Hazmedemiyorum Nejat. Hele Murat'ı böyle mahzun görünce hiç katlanamıyorum. Anacığım, Murat her zamanki gibi sorumluluk sahibi bir insan olarak davrandı. Hadi sen de üzme artık o tatlı canını. Geç oldu, yat artık. Hadi. Bence siz Dido ile evlendikten sonra bize taşının abi. Bebek doğduktan sonra böyle İtalyan aileler gibi kalabalık kalabalık takılırız. Vallahi bence süper fikir. Ben size bu evliliğin formalite olduğunu söylerken şaka yapmıyordum bu arada. O ne demekmiş? Formalite evlilik mi olur? O benim verdiğim bir karar değildi Derya'nın. Nasıl yani? Nikah da mı göstermelik olacak şimdi? Hayır, tabii ki formalite olmayacak. Ben bütün sürecin dışarıdan gerçekmiş gibi görünmesini istiyorum. Sonuçta sizin gibi Didem'in ailesinin de bu olanlardan haberi yoktu. Kimsenin rencide olmasını istemem. Özellikle basına bir şey sızdırılmamalı. İleride çocuğumun karşısına çıkabilecek bir haber vermemeliyiz ellerine. O zaman işe kızın ailesiyle tanışarak başlamak lazım. Şimdi Dido genetik olarak böyleyse bizi şenlik dolu günler bekliyor. Mecbur katlanacağız artık. Sen bir şeye katlanmak zorunda değilsin evladım. Evelallah ben bu ailenin annesi olarak elimden gelen her şeyi yaparım. Muratçım gitmeden şu insancıkların telefonunu bırak bana da bir konuşayım şunlarla. Tamam babaanne. Elimizi çabuk tutsak iyi olacak. Yoksa bebek ve düğün tebriklerini bir arada kabul etmek zorunda kalacağız. Wow! Bu güçlü bir kadının ayak sesi. Nerede olsa tanırım. İşte hayat dolu bir hayat. Aferin. Nasılsın? Şahaneyim, muhteşemim, harikayım. O kadar da değil yavru kuş. Bu kamuflajla herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Bak bunlar ne? Göz gibi duruyor. No. Radar. Duygu radarı. Röntgen cihazı. İnsanın röntgenini çekerim. IQ'sunu hesaplarım, IQ'sunu bölerim. Tadına bakar, beğenirsem severim. Böyle bir kadınım yani, yemezler. Tamam, işte gerçekler. Ölmek istiyorum. Murat'la Didem evleniyorlar. Acı çekiyorum, yaralıyım. Nefes almak boşuna artık. Ay kıyamam ya. Resmen gözümün önünde dram yaşanıyor. Deli olacağım. Ay ben yine döküldüm size ama ya. Lütfen, yalvarırım. Lütfen Murat'a söylemeyin. Hiç çaktırmayın. Ya benim de bir gururum var yani. Ama yavru kuş ben dedikodulara bayılırım. Boş boğazımdır yani. Lütfen ama ya. Ama öyle. Kuş gibi çık çık öterim. Ama kime ne söylemem iyi bilirim. Çok tatlısınız. Evet. Kasa gibi kadınım. Bazı bilgileri beni kırmadan alamazsın. İpek gibi tenim var. Çelik gibi iradem var. Bir şey daha itiraf edeyim mi? Yap. Seviyorum sizi. Ay ben de ya. Kendime her gün yeniden aşık oluyorum. Öpmek istiyor musun? İstiyorsun.
Hoş geldiniz Murat Bey. Dün gelmediğiniz için programınız biraz yoğunlaştı. Bugün mü halledelim, haftaya mı yayalım? Ertelemeyelim Çağla. Bugün halledelim. Gerekirse mesaiye kalırız. Erteleme hallet. Asistanı yok mu? Aa, burada efendim. Kahvenizi göndereyim mi? Yok yok. Midem kötü. Bugün içmeyeceğim. Midesi kötü. Kahve yok. Niye acaba? Tuval Hanım, bunlar üzerinde çalışılmasını istediğim gelinlik modelleri. 3 ayrı gelinlik düşünüyorum. 15 gün içinde örnekleri görmek istiyorum. Çalışmalar hemen başlasın lütfen. Pardon. Bir yerden fısıltı geliyor ama... Arkadaşlar! Ofise sinek mi girdi? Girmiş. Ah! O vızıltıya dikkat etseniz iyi olur Tuval Hanım. Karşınızda Sarten'in müstakbel gelini var. Patronunuz sayılırım yani. Murat'ın müstakbel eşiyim ben. Ben senin kim olduğunu biliyorum Şeri. Ben seni göğsünde, dudağında silikon yokkenden beri tanıyorum. 20 kilo fazlan vardı. Burnun şimdikinin 2 katıydı. Beni bir kere... Evet, sen civciv gibi peşimde dolaşırdın ortamlara girebilmek için. Tuval abla bana yardım et diye ağlardın. Manken olabilmek için attığın taklaları unuttun mu bebeğim? Ben unutmadım. Ben senin ciğerini biliyorum. O yüzden destur çek. Karşında Tuval Yanıkoğlu var senin. Sen benimle böyle konuşamazsın. Anladın mı beni? Aç kulaklarını iyi dinle. Murat'ın boğazını dolanmış olabilirsin. Ama ben içine pirinç doldurur, mumbar dolması gibi yerim seni. Bu lafların hepsini yutturacağım sana. Çıkacaksın o gelinlikleri. Anladın mı beni? Gir. Bunlar nedir? Mideniz için. Çağla söyledi, kötüymüşsünüz. Daha önce iyi gelmişti hatırlarsınız. Bırak daha beter olayım bence. Hayır, iyi olun. Hasta olursanız sizinle atışamam. İyi. Çok sağ ol. Yerim bir yere. Sevinirim. Tavsiyeni dinledim bu arada. Hangi konuda? Bu Didem konusunda hani söylemiştin ya. Benim sanatım da ismim de satılık değil. Git başka bir tasarımcı bul. Yoksa ben seni parçalarına ayırıp yeniden dizayn edeceğim. Derini yüzüp köşe yastığı yapacağım. Overlock yapıp tersine düzüne dikeceğim. Git. Yoksa seni keserim. Git. Aa. Bir insan sinirlenince bu kadar mı güzel olur ya? Ah, çok tatlıyım. Çok. Öpmek istiyor musun? Tekrar test yaptırdık biz. Gerçekten hamileymiş. Ama 1,5 ay öncesine ait. Yani yeni bir şey değil. Bana açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Ama öyle istiyorum. Niye ki? Sen niye bana karşı bu kadar iyisin bugün?
Benim işim bu. Hayat bak, o konuşmanın orada olması tamamen tesadüftü. Dedim ya, bana açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Dünden beri bir farklılık var sende. Bana bir şey hatırladığını söylemiştin. Neydi o? Belki de bilmememiz ikimiz için de daha iyidir. Tatlım, bize biraz izin verir misin lütfen? İzninizle. Ay, şimdi sinirden düşük yapacağım ya. Ay. Yine ne oldu Didem? Tuval gelinliğimi tasarlamayacağını söyledi. Düşünebiliyor musun? Reddetti beni yani. Yapmaz. Bu konuda onu zorlayamayız. Nasıl ya? Sarten'in tasarımcısı dururken gidip başka biriyle mi tasarlatacağım ben gelinliğimi? O buranın bir çalışanı değil mi? Emret yapsın. Tuval buranın çalışanı olduğu kadar bizim arkadaşımız da. Kaldı ki o bir sanatçı. Yani sipariş üzerine gelinlik yapmak onun görevleri arasında değil. O yüzden üzgünüm ama bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Şimdi izninle. Afiyet olsun. Akşam seninle yürek yiyelim mi tatlı kız? Yüreğim ıptalıyor. Nereden çıktın sen ya? Ayrıca seninkini yiyeceksek neden olmasın? Okey, ben varım. Ya sen benimkini şişe geçirdin. Orta ateşte yavaş yavaş pişiriyorsun zaten. O cepte. Ama sen biraz soluk benizlisin. Böyle kanına can gelsin istiyorum. Demir oranın artsın istiyorum. Ay, ne demek istiyorsun anlamıyorum ya. Asabiyet oranım artıyor. Ya demek istiyorum ki... Ocak başında aşkımız alev alsın istiyorum. Kuzuydu, danaydı. Takılalım. Deme öyle şeyler. Bir kere ben onları yemeyi değil, sevmeyi ve okşamayı tercih ediyorum. Tamam. Yedikten sonra şişen göbeklerimizi böyle yavaş yavaş okşasak... Kır artık şu ön yargılarını ya İpek. Zevkten zevke koşalım seninle. Ayrıca mümkün değil, akşam görücü gelecek. Ne? Ne dedin sen? Ne dedin? Mümkün değil dedim. Ondan sonra? Görücü dedim galiba. Görücü. İpek ne diyorsun sen? Seni benden alamazlar ya. Kimselere yar etmem seni. Bana mı dedik? Aslı'ya geliyor görücü canım. Aslı'ya geliyor. Allah Allah. Baldız niye hiç bana bahsetmedi bundan? İpek doğru söyle, sana gelmiyor değil mi? Bana gelebilir mi ya? Kim geliyormuş bana? Çağla yok mu? Çağla çıktı. Bugün için sizden çok önce izin istemiş. Aa, o gün bugün müydü ya? Tüh. Ben yardımcı olayım. Ya yok, o değil. Dün şey gelemedi mi? Bütün işler birikti. Hani haftalık program değişmesin diyecektim de. Mesaiye kalınacak. Sorun değil. Ben kalırım. Aslı? Aa Kerem, ne haber ya? İyi, senden ne haber? İyi vallahi, benden de. Hayırdır, bir şey mi var? Yok ya, bir kontrole geldim de. Aslında kafamdaki soru işaretlerini kontrol ettirsem bence çok güzel olacak. Nasıl yani? Şöyle ki... Tebrik ederim kız. Gel buraya. Niye ki? Evleniyorsun. Ben mi evleniyorum?
Ne zaman evleniyorum, nasıl? Yok mu öyle bir şey? Vallahi benim bildiğim yok. Ama bak sen öyle güvenilir bir kaynaktan duyduysan falan çok sevineceğim ha. Ne diyorsun kızım? Sevgilin yok mu senin? Yok. Nasıl yok ya? Vardır, kuytu köşede bir tane yok mu? Benim bildiğim yok. Hiç mi yok? Bir tane bile yok. Ya ben olsa sana mı söylemeyeceğim ya Kerem? Senden mi saklayacağım? Yarın akşam kim geliyor size? Misafir. Ne misafir? Kim? Görücü. Ben de onu diyorum işte. Görücü geliyor akşam size. Eğer sana gelmiyorsa kime geliyor o görücü? Ha? İpek'e mi geliyor yoksa? Benim kanımın sahibine geliyorlar değil mi? Canımın ta içine geliyorlar değil mi? Ha? Yok vallahi ona gelmiyor. Tanımıyorsun sen. Bizim başka bir tane ev arkadaş Emine teyzenin kızına geliyor. Vallahi mı? Vallahi billahi yemin ederim kırmızı tuttum. Ha. Tamam ya. Ben de İpek'e geliyorlar diye çok sinirlendim ya. Olabilir mi öyle bir şey? Olamaz tabii. Neyse ben bir kafama baktırayım da. Hadi görüşürüz Aslı. Sen git gör doktoru gör. İlaç versin sana inşallah. Nasıl vurduysan kafana artık. Allah yarabbim şifasını versin. Vallahi hiç boşuna üzülme babaanne yani. Senin yüzünden oldu. Tutturdun abim evlensin diye. Al işte oldu sonunda. Ah bileydim. Şu ağzımı iğne iplikle dikerdim yemin ederim. Pişmansın yani. O zaman benim peşime de düşmezsin artık. Vallahi şahane. Sen öyle san. Artık tek kaldın. Hemen kendi ellerimle bir kısmet bulup başını bağlayacağım. Seni de kurtlara yem etmeyeceğim. Of abi ya. Of yaktın beni ya. Asıl o kendini yaktı yavrum. Madem kalem kırıldı, ben de görevimi yapmak zorundayım. Nejat, oğlum şu kız tarafının telefonunu bul da arayalım hemen. Ay torunumun infaz gününü. Aman işte kızı istemek için bir gün belirleyelim hemen. Ben biraz önce konuştum anacığım. Yarın akşam onlar bize gelecekmiş. Nasıl yani? Ay, olur mu öyle şey canım? Nerede görülmüş? Vallahi ne bileyim babası öyle dedi telefonda. Bodrum'dalarmış zaten. Görüşürüz dönürcüm dedi. Bir kahkaha patlattı kapattı telefonu. Yok canım erkek adam bilememiştir o. Sen karısının telefonunu bir çevir ver bana bakayım. Ben konuşayım. Al. Alo. Alo. Asuman Hanım'la mı görüşüyorum efendim? Efendini yerim ben senin kız. Suzoş, sen misin? Kız bana yaşlı taklidi mi yapıyorsun? Yok Suzoş değil. Azime Sarsılmaz ben. Murat'ın babaannesiyim. Ay kıyamam. Murat'ın babaannesi. Ay sen hala Hayatta mısın ya? Ay çok tatlış. Pamuk pamuk ellerinden öperim nineciğim. Ay, çok şükür hayattayım efendim evet. Her şeye rağmen. Malumunuz kızımızı istemek için müsaitseniz bir gün gelmek istiyoruz. Ayol kız sizin artık. Gelmeyin. Sen yaşlısın. Yolda hastalanırsın. Hem bak sonra hastane başımıza işi açma değil mi? Ay hem şimdi misafirleri kim ağırlayacak yani? Bak siz biz yok. Bu sefer biz gelelim. Bir dahaki sefere siz gelirsiniz. Olur mu canım öyle şey? Ay olur. Hem İstanbul'da alışverişlerim var. Biletlerimizi de almıştık zaten Azoş'cum. Azoş? Sana kocaman mucuks. Senle de görüşürüz artık pamuk ellim. Bay bay. Ay bu gelin buzdağının görünen yüzüymüş sadece. Asıl felaketi görmemişiz daha. Mektup 5. Hayat Pektaş. Buyurun benim. Sana güvenebilirim. Çünkü sen dürüst, mert ve harbi bir kızsın. Sağ ol Kerem de. Bir şey mi oldu acaba? Sen şu İpek'le Aslı'nın bir ev arkadaşı varmış. Sen onu tanıyor musun? Emine Hanım'ın kızıymış. Yok. Yok. Tanımıyorum. Tanıyorum. Ama biraz. Çok samimi değilim. Anladım.
Sen şimdi bana onun bir telefon numarasını versene. Benim onunla bir konuşmam lazım. Adı neydi? Yok hayır veremem. Telefonu yok bende. Ben pek sevmem zaten o kızı. Yani adını bile bilmiyorum. Telefon nasıl olsun? Allah Allah. Aslı ile İpek de sevmiyor herhalde. Çünkü hiç yanlarında görmedim ben onları. Hep ikisi geziyor ama o hiç yok. Yani kız biraz değişik. Böyle bir kıskanç, bir burnu havada. Değişik değişik halleri var. Hiçbirimiz sevmeyiz yani. Zaten buralarda değil, memlekete gitti kız. Uzun süre gelmeyecekmiş. Hayat, emin misin memlekete gittiğini? Burada değil mi o kız? Gitti Kerem. Gelmeyecekmiş uzun süre işte. Gitti o gitti, buralarda değil. Dört dörtlük hazırız maşallah. Evet. Görücünün dünyamıza ayak basmasına sadece dakikalar kaldı vallahi. İyi bari Hayat'ı da arayalım. Geç kalmadan gelsin kız. Alo kızım, hayatım, benim güzel kızım, yavrum. Nerelerdesin anneciğim? Geliyorsun eve değil mi? Bak geç kalma. Anneciğim ben bugün eve gelemiyorum. Mesai çıktı başıma. Maalesef şirkette kalmam gerekiyor. Ne? Kız, olur böyle şey. Kız bugün görücüler İpek'i istemeye gelecekler ya. O senin canın, ciğerin. Hiç öyle şey olur mu? Mümkünatı yok, olmaz. Kızım, bak baban kızar. Kız küser. Anne çok üzgünüm. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Emir Büyükker'den. Hadi öpüldünüz. Allah kapattı ya kız. Kapattı telefonu. Rezil olduk. Rezil olduk. Allah'ım bayılacağım ben. Ay olmaz böyle bir şey. Ay Allah'ım. Ne yapacağız şimdi? Elimizde patladı. Oy 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 oy. Rezilliğe bak, rezilliğe bak yarabbim. Ne oluyor burada? Savaş mı çıktı? Ay danteller taarruza geçmiş. Kızım Hayat mesai yakalıyormuş. Görücüler yolda. Böyle rezalet görülmemiş ya. Allah'ım ne yapacağız biz? Sakin ya. Sakin olun. Bunlar zaten beni görmeye gelmeyecekler miydi? Görürler beni giderler sonra. Sorun yok yani. Sıkıntı yok. Ne bu yaygaralar ya? İyi. Ne yapalım? Öyle yapacağız madem. Şimdi sen git üstünü giyin. Bak hanımcık ol. Düzgün bir şeyler giy lütfen. Dar dar giyinme öyle. Erotik merotik. Görücü kombini yap kendine. Tamam ya. Hadi yürü. Niye? Tamam hadi yürü. Sen de üstüne bir şey giy. Ben de giyeyim hadi. Böyle mi karşılayacağız? Kafese konmuş aslan. Parasal mı ailesel mi? Yoksa kız mevzu mu? Kız mevzu kesmez. Mevzu aşk. Ya senin derdin de bayağı büyükmüş. Abimi mi bekliyorsun? Ya dertleşiriz diye bekliyordum ama mesaiye kalacakmış. O mesaide ben de burada kala kaldım işte. Ya oğlum harcama kendini bu kadar. Ben varım anlat bana. Ne anlatayım? Nasıl anlatayım? Canımın ta içi beni sırtımdan bıçaklamış olabilir. Beni aldatıyor olabilir. Bana yalanlar söylüyor olabilir. Yani şimdi başkası mı varmış hayatında? O başkasının baş harfi Gö Doruk. Görücü. Belki de şu an sevdiğimi eller alıyor canlı yayında. Ya dayanamıyorum Doruk ya. Vallahi dayanamıyorum. Ya oğlum paralama kendini. Çözülür gider. Hadi gidelim bir yere çökelim orada dertleşiriz. Hadi. Hadi madem. Kızım var ya, içinde yıllardır sakladığın gelin adayı dışarı çıktı biliyor musun? Sen busun. Sen buymuşsun. Şahane oldun arkadaşım. Mersi. Kız gözlerim doldu vallahi. Ne kadar güzel oldun sen yavrum böyle ya. Böyle bir olgunluk geldi sana. Sen niye hep böyle dolanıyorsun ha? Kız yoksa bu çocuğa seni mi versek ha? Sen de iyi kızsın. Ay ya. Emine teyzeciğim. Olur
bilemedim şimdi. Asla öyle bir şey olmayacak. Niye olmasın kızım? Kısmet bu yani. Evet, kısmet bu. Belli mi olur? Döner seni bulur. Kısmet laftan anlamaz. Canını almasın kızım. Öyle geldi valla. Ben ona lafımı dinletirim canım. Sen hiç merak etme, tamam mı? Görecekleri kızın olmadığı eve gelen görücüleri gözü birazcık kız görsün diyerekten böyle giyindim. Beni delirtmeyin. Ay vallahi geldiler. Gel. Hadi kızlar, hadi koşun. Koş. Kimler gelmiş? Buyurun efendim. Merhabalar. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Abi kusura bakma ama yani sana büyük yanlış yapmışlar. Ya ortada bir dümenler falan dönüyor yani, keklemişler seni. Beni değil mi? Benim gibi adama yapılır mı bu be? Ya abi geç onları. Bak senin kızı bugün verirler. Sen de anca çeyreğini takmaya gidersin. Ha tabii hatırın varsa nikah şahitliği falan. Yıllarca vitrininde durur kızın nikah şekeri. Öleyim ben o zaman. Ben şuradan aşağı atlayayım, öleyim. Bildiğin öleyim yani. Ya Doruk Allah aşkına bırak beni ya. Ya Kerem bir dur abi ya. Kaybedecek neyin var senin? Nasıl neyim var ya? Her şeyimi alıyorlar benden. Canımı kaybediyorum. Ben daha ne kaybedeceğim? Ya ben de onu diyorum sana. Madem İpek senin her şeyin, kaybedecek neyin var? Atıl kurt diyorum. Sen müdahale edelim diyorsun. Savaşalım diyorsun. Cenk zamanı diyorsun. Allah Allah diyorsun. Beni kuzeni olarak biliyorlar. Kızın başı yanmasın. Abi daha iyi değil mi? Madem kuzenisin, bu özel gününde onun yanında olmak hakkın değil mi? İnsan kuzenin evine gidemez mi? Gider. Hatta damat adayını beğenmezse önüne taş bile koyar. Kimse beni tutmasın. Ben geliyorum İpek. Dur bekle ben de geliyorum. Anca beraber kanca beraber. Siz de duydunuz değil mi? Pencere açık kalmıştır. Bir şey devrildi sanki içeride. Binada güvenlik var. Belki bir şeye çarpmıştır. Ne bileyim. Küçücük bir şey koştu kapının önünde. Tamamdır. Hadi gidelim bakalım, içimiz rahatlasın. Gel hadi. Ne oluyoruz ya? Ben seni bilmiyordum da biraz daha kolumu sıkarsan kangren olacak. Pardon ben korkunca öyle şey ettim ama... Elektrikler gitti. Koskoca şirkette niye elektrikler gider? Jeneratörler birazdan çalışmaya başlar. Bir şey geçti. Arkadan küçük bir şey geçti. Murat neydi o neydi? Kolumu sıkmazsan anlayacağım. Pantosu bir yapıştır, hareket edemiyorum. Bakma. Bak da bırakma. Bırakma beni bak ben çok korkuyorum. Görüyorum korktuğunu. Ben seni bırakmam, korkma. Geç şöyle arkama. Bırakmam ben seni. Vallahi mi? Allah. Adın ne bakalım senin? Oğuz.
Peki soyadın ne? Bilmem. Peki ablacığım sen buraya nasıl geldin? Yürüyerek. Tabii öyle soruya öyle cevap verir tabii. Allah Allah. Sen sor o zaman. İzle o zaman. Oğuzcum, annem babam var mı? Anne baba olmadan çocuk olmaz ki. Öyle eleştiri böyle kapat. Aferin Oğuz, tuttum ben seni, çak. Ay çakmayı da biliyor ya. Hiç şüphem yok. Çakmaktan ziyade çocuğa soyadını ve adresini öğretselermiş daha iyi olurmuş. Oğuzcuğum, peki senin bu saatte burada ne işin var? Oyun oynuyorum. Burası oyun bahçesi değil ama değil mi? Ayrıca bir çocuğun sokakta olması için epey geç bir saat. Sokakta değiliz ki. Yürü be Oğuz be, yürü be, helal sana be. Gördün mü ne yaptığını? Çocuğun hakkını aldın. Tamam abiciğim, tamam. Sakin ol, sakin ol. Belki ağlamasının nedeni benim bağırmam değildir. Acıkmıştır belki. Hayır. Oğuzcuğum, aç mısın? Tamam değilsin. Belki aldığı pisletmiştir. 4 yaşında bu çocuk, 4. 4 yaşında çocuğun boşalttığı isteği yok mu ya? Ablacığım sen gel benim kucağıma. Gel kucağıma, gel. Ağlama artık, hadi gel. Ben gel. Geçti, tamam geçti. Kıyamam ben sana. Ay vallahi ne kadar güzel oldu. Böyle güzel bir günde bir araya gelmemiz ne kadar güzel oldu, öyle değil mi? Hayır efendim, güzel değil. Harika bir gün. Badem gibi kızlarımız sıralanmış, oğlum yanımda. Sizler buradasınız. Şahane her şey, şahane. Oğlumuz da pek yakışıklıymış maşallah, aslan gibi. Hayır efendim, aslan değil, koç, koç. Koç gibidir benim oğlum. Bir toz yaptı mı babası gibi dağıtır her tarafı. Vur bakayım oğlum. Wow. Çocukken böyle oynardık da. Ay çok tatlı. Gerizekalı herhalde. Kesin garanti. Babacığım artık oynamasak mı? Ne demek oynamasak? Vur bakayım, vur. Maşallah maşallah oğlumuz da pek bir yakışıklı. Dürdaneciğimle de yıllardır görüşmüyoruz. İşte bu vesileyle de buluşmuş olduk, öyle değil mi? Vallahi. Dürdaneciğim dedi ki oğlumuz dedi bambaşka dedi. Yakışıklı dedi, çalışkan dedi, dürüst dedi. Dedi. Ah, bizim de kızlarımız çiçek gibi. İşte yani böylelikle buluşmuş olduk. Oğlum kurabiye almaz mısın yavrum? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Öyle vallahi, ne güzel oldu. Kızının maşallahı var. Tıpkı senin gençliğin. He. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii yani. Dürdaneciğim börek ikram edeyim ben sana. Sağ ol canım, kilo yapıyor. Ay peki tamam. Fatih Hanımcığım, siz aslen nereliydiniz? Ben mi? Ben Giresunluyum. Babamın görevi dolayısıyla gelmişiz. Öyle kalmışız işte. Fadik Hanım, gözleriniz lens mi? Yo. Kendi gözlerim. Zaten kahverengi. Olmaz öyle şey, kabul etmiyorum. Böyle güzel göz mü olur? Dur bakayım. He. İyi, güzel. Pek bir şekilliymiş kız maşallah. Göz. Kendi gözlerim. Kusura bakmayın. Bırakacak yerim olmadığı için yanımda getirmek zorunda kaldım bu gece. Hiç sorun değil, biz merak ettik sadece. Hareketli biraz benim Velet. Kaş göz arasında kaçmış. Annesi? 6 ay önce sizden ömür. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Normalde babaannesi bakıyor. Ama o da bu gece hastalanınca...
yapabileceğimiz bir şey varsa... Allah razı olsun. Siz daha ne yapacaksınız Murat Bey? İşimizi aşımızı verdiniz zaten. Estağfurullah. Komşu annemin yanında. Ben de Oğuz'u yanımda buraya getirdim. Farkında mı? Neyi af buyur? Annesini kaybettiğini. Belki ölüm nedir bilmiyor ama... geceleri anam da anam diye ağlayarak uyanıyor uykusundan. Zor, çok zor. Bilmez miyim? Tekrar özür dilerim. Kusura bakmayın. Ben onu alır yanımda oturturum. Sıkılmaz mı öyle? Ne yapalım? İşimiz mi? Biraz daha oynar arabalarıyla. Yemeğini yer. Ondan sonra uyur zaten. Şöyle yapalım. Biz de zaten ara vermiştik. Yanımızda kalsın. Yemeği beraber yiyelim. Değil mi hayatım? Nasıl isterseniz mi? Siz de bilirsiniz. Yanımızda kalsın. Efendim biraz şundan alın. Kızlarımız elleriyle yaptılar. Biraz da şundan vereyim ben size. Hayır efendim vermeyin. Vermek yetmez. Doldurun, doldurun. Bayılırım keke. Yemin ederim sırıtmaktan yanak kaslarım deforme oldu. Ne zormuş tatlı kız olmak. Benim de arkadaşım benim de. Sık dişine gitsinler arkalarından beraberce söveriz. Efendim, kendimi övmeyi hiç sevmem. Ama muhteşem bir baba oldum. Eserimden belli. Pek bir yakışıklı Nevzat Bey oğlum. Maşallah heykel gibi çocuk. Ne heykeli canım? Tablo, tablo. Ha, ne güzel çizmişler. Yemin ederim adamda muhalefet hastalığı var. İtiraz etmese ölüyor. Deli herhalde. Seçmece bunlar, seçmece. Hayat kaçırdı hem tipleri. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O değil. Kerem senin bu halini görseydi ne eğlenirdik. Ay kim geldi acaba? Hadi kızlar bir koşun bakın bakalım. Hemen açayım ben. Ay ben de yardım ediyorum. Sen nereden çıktın ya? Aslı yani sana da pes söylüyorsun oluyor. Asıl sen nereden çıktın? Sen kimsin? Ne yaptın İpek'e? Kerem. Git buradan git. Bak içeride misafirler var. Herkes burada ne olur git ya. Hele siz niye geldiniz? Ne alakası var yani? Rejon bunu gerektirdi tatlı kız. Açıklama istiyorum. Ne oldu? Misafirleriniz mi geldi? Görücüler gördü mü seni? He? Böyle süslenip püslenmişsin maşallah. Hayırdır? Git Kerem şimdi sonra konuşuruz. Hadi sen git. Yo. Bu işin sonrası öncesi kalmadı. Hatta geç bile kaldım. Ben senin kuzenin değil miyim? Bu ailede olup biten her şeyi bilme hakkım var. Evet hakkı var. Yani yamuk yapmayacaktınız delikanlıya. Aa. Ben sizin ikinize yamuğun babasını aynada göstereceğim. O olacak. Öyle mi? Gel Doruk, dalıyoruz. Dur. Fadik teyzeciğim, Emine teyzeciğim, nasılsınız inşallah? Kerem Bey oğlum hoş geldin. Oğlumuz da kızımızın kuzeni oluyor efendim. Memnun oldum. Hayır efendim. Asıl ben memnun oldum. Siz? Ben de memnun oldum. Onu sormuyorum la, adın ne? Nevzat. Vurayım de Turat. Şaka yaptım şaka. Ben biraz şakacı bir kişiyim de o yüzden. Emine teyze. Ha canım. Senin diğer kız nerede? Sorma Kerem Bey oğlum daha gelmedi kendisi. Güzel. En azından bir şey doğruymuş. Şimdi efendim,
Malum ben biraz geç kaldım ama ben de bu aileden sayılırım. O yüzden teyzeciğim siz kimi istemeye geldiniz? Oho, her şeyin bir sırası var Keremoğlu. O iş biz büyüklerde. İşin heyecanı kaçmasın. Kahvelerimizi bir içelim. Bizim sabret biraz. Ben orta içerim. Ben de orta alayım. Ben seni güzelce bir ortalayayım. Orta? Tabii olur. Aslıcığım, duydun. Hadi yap da içsinler. Aa, ben niye yapıyormuşum canım? Bana düşmez bir kere. Sana düşer. Bana düşmez bence. Niye düşsün ki? Ne alakası var ya? İyi tamam yeter Allah aşkına. Tamam ben yaparım. Kamuran Bey nasıl alırdınız kahvenizi? Şekerli. Sade. Orta. Kızlar siz de yardım edin bari. Hadi. Oğlumuz ne işle meşgul acaba? Halkla ilişkiler. Siz? Ben. Evet. Lojistik bir firmam için 4 tekerlekli bir aracın 3 boyutlu testing aşamasını yürütüyorum. Vay be. Peki abi benim niye bundan haberim yok? Yani şoförlük dışında mı? Ben de onu dedim zaten, anlaşılmadı mı? Neyse. Nevzat Bey. Nevzat'tı değil mi? Evet. Güzel. Size birkaç sorum olacak. Buyurun. Hoşlandığınız kız tipi. Boyunuz kaç? Sizinle kavgaya tutuşsak sizi kaç saniyede yenerim? Bir kadını mutlu etmenin 3 şartı nedir sizce? Neden buradasınız? Zayıf noktalarınız var mı? Varsa nelerdir? Evlenmeseniz ölür müsünüz? Lan niye gitmiyorsunuz? Nereden çıktı şimdi bu manyak? Olay çıkaracak psikopat. Ben de suç bende. Ağzımdan kaçırdım görücü geleceğini işte. Gerçi bu bana sorunca ben Aslı'ya geliyor demiştim de. Neyin derdindeyse hala anlamadım ben. Sen Aslı'ya mı geliyor demiştin? Ne oldu, bir şey oldu, çabuk söyle. Şimdi bu Kerem hastaneye uğradıydı. Benim ağzımı aradıydı. Ben de bana gelmiyor dediydim. Bir anda demiş bulundum. Emine teyzenin kızına geliyor dedim. Bileydim demezdim. Of Aslı ya, ne yaptın? Şimdi bizim bir şeyler çevirdiğimizi anladı. Gözü döndü. Yalnız var ya kız
Ne güzel kıskanmış. Değil mi? Ne güzel kıskanmış. Ayak mısın be? Torun da getirmiş bir de yanında. Ya hayatta gelirse mahvoluruz. Arayalım gelmesin diyelim. Gelme diyelim. Mesaj atalım çabuk gelmesin. Gelmesin gitmesin. Siz anca konuşun zaten. Kahveler hazır. Kız hangisine tuz koyalım? Ne tuzu ya? Tuz koy ya. Bu ne böyle ya? Böyle çizgi mi olur? Şiddet dolu, vahşet resmen ya. Ver bakayım şu kumandayı. Hadi daha iyisi vardı biz mi seçmedik? Al. Ver. Ha, bu çok iyi oldu. İzleme oğlum sen, izleme. Aslanlar da beslenmek zorunda Hayatçım. Aferin benim oğluma. Ya hayatın gerçekleri işte bunlar. Bak gör. Neymiş? Güçlü olan, zayıf olanı her zaman için yermiş değil mi? Versene sen şunu bana, ver. Ya 4 yaşındaki çocuğa verdiğin öğüte bak. Yarın öbür gün okulda arkadaşlarını ben senden daha güçlüyüm diye döverse ne yapacağız şimdi de gelirsin bana Murat Efendi. İşte kadın milleti değil mi ya? Öyle car. Kadın sor bir ilk önce sor. Niye dövmüş arkadaşın diye bir sor. Niye dövmüşüm acaba? Karşı taraf sana saldırdı diye. Yoksa sen durduk yere niye insanları dövesin oğlucuğum? Karşı taraf saldırdı diye dövmek serbest. Ya biz sorunlarımızı böyle mi çözeceğiz? Hayır nerede şiddet karşıtı adam? Nerede bilinçli modern baba? Çocuk da gelmiş benim oğlumu dövmüş. Çocuk ne yapsın? Yanağına mı uzatsın buraya da vur diye? Ha? Öğretmenin gidip şikayet etmiş. Çocuğun ismi okulda ispiyoncuya mı çıksın hayat? Bence televizyonu kapatalım. Sizi izlemek daha eğlenceli. Canım teşekkür ederim. Abicim yandım. O size mi geldi? Aslında Nevzat Bey'e şey etmiştik. Kusura bakmayın. İçeydi de iptal olaydı. Yani adettendir diye dedim. Ya sizin amacınız damadı öldürmek mi? Bu ne böyle? Keşke. Ne güzel söyledin öyle. şaka. Geçti tamam. Evet. Efendim. Kahvelerimiz de geldiğine göre. Kahveler de gittiğine göre sadede gelebiliriz artık. Değil mi? Tabii. Değil mi? Vakti geldi artık Dürdaneciğim. Evet efendim. Şimdi bir gönül sevdalanacağı bir gönüle nerede, ne zaman rastlar kimse bilemez efendim. Ben o gönüllü alır, parça pinçik eder, konfeti gibi adamın üstünden yağdırırım. Abicim biraz sakin ol. Cool birazcık ya. Bak zaten ağzımda iyot tadı var. Efendim kime niyet, kime kısmet. Güzel. Toplu katliama 5 var. Oğlumuz kızımıza bir bakışta vurulmuş. Lakin duygularını belli edemeyen bir yapıya sahip olduğu için içine atmış. Ben o yapıyı var ya, söker, bozar, tekrar yaparım. Puzzle'ım yaparım ben bu çocuğu. Ama gönül ferman dinlemezmiş. Güzel. Gönüle 1, fermana 2. Dalıyorum ben bu tavşana. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Fadik Hanım'ı oğlumuz Kamuran Bey'e istiyoruz. Ne? Nasıl? Hayır efendim istemiyoruz. Alıyoruz. Bitti gitti bu iş. Allah Allah. Hola.
Ne oldu lan? Abi gel sana bir sarılacağım. Tamam. Verdik gitti. Vallahi verdik. İpek, kuzenim gel sana bir sarılayım ben. Gel buraya canım kuzenim. Gel. Ya lütfen kusura bakmayın, size de rezil olduk. Böyle niye geldiniz diye karşıladık, kapıdan kovduk. Biz aslında öyle insanlar değiliz. Aslında biz de böyle insanlar değiliz. Yani yaptığımız resmen haneye tecavüzdü. Yani kaba ev sahiplerine de hoyrat misafirler tam oldu o zaman. Biz de o zaman başka bir gün gelip bahçede falan otururuz. Alacağımız olsun. Tamam olsun ama bir an önce alacağımız, yani öyle bizim üstümüzde kalmasın. Kerem sen iyice kendini şaşırdın ama. Ev basmak nedir ya? Yarın öbür gün ilişkimiz ciddiye binse. Ben bunu insanlara nasıl açıklayacağım? Kuzen. 2 dakika gel bakayım yamacıma. Gel. 2 dakikada sus bakayım. Her şey tersine döndü diye çok korktum. Sandım ki bana yalan söylüyorsun. Sandım ki seni kaybediyorum. Delirdim. Allah aşkına hangi devirde yaşıyoruz? Artık görücü usulü mü kalmış? Ayrıca benim sana sözüm var. Bir ay. Boru mu canım? Boru değil. Hayatımdaki en kıymetli şey. Korkuttuysam özür dilerim. Ama o herifin bakışları da bakış değildi yani. Bakışlarını oyarım onun. Kolay mı bana bakmak be? Hate. Ayrıca sen niye bu kadar samimi oluyorsun? Benimle fazla oldun ha. Ne oluyor ya? İşte alo. İşte benim İpek'im ya. Oh. Uyudu değil mi? Hı. Koltuğa geçmemi ister misin? Uyanır. Kaç yaşındaydın? Ne? Anneni kaybettiğinde. 9 yaşındaydım. Hemen hemen. Doruk. Annenin seni kurtarmaya çalışırken vefat ettiğini söyledi. Doruk gene boş boğazlık etmiş. Murat. Didem'le o yüzden evleniyorsun değil mi? Anlamadım. Annesizliğin ne demek olduğunu biliyorsun. Çocuğun babasız büyümesini istiyorsun. Neden olduğunun ne önemi var ki? Senin açından olmayabilir. Bu kimse açısından sonucu değiştirmez. Ama şu kadarını söyleyeyim. Emin ol böyle olmasını ben de istemezdim. Emin ol. Vay Fadim, vay Fadim ya. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın da haberimiz yokmuş bizim ya. Ne ara bağladın adamı? Hiç anlamadım ben. Ben ne yapmışım ki? Adam benim doğal çekiciliğimden etkilenmiş. Elimde değil. Torbaya mı gireyim yani? Ay bir ara Emine teyze araya girip de böyle bir düşünelim falan demeseydi Fadik teyzem adamın üstüne kaplan gibi atlayacaktı. Sen ne diyorsun diye. Tabii. Namuslu bir kadınım ben sonuçta. Yani. Ama adam da hiç çıtlatmadı değil mi? Hani böyle emrivaki oldu. Evet ya. Emrivaki hiç hoş değil. Sen
Sen bir sinirlendin ama sanki ben gördüm onu. Ama Fadik şimdi böyle bir hoşuna da gitti gibi. Ha? Yanakların böyle bir kızardı, renk aldı, al oldu. O adamın kendi hoşlaşması. Yani ben de öyle kolay bir kadın değilim ki sonuçta. Yani öyle hemen kendimi bırakamam. Bakalım zaman neler gösterecek. Of, tamam ya. Benden bu kadar. Ben de. Şimdi son yazışma metnini yazdım zaten. Fakat iyi bittim ben. Normal. Sadece iş yapmadık, çocuk da baktık bu gece. Çok tatlıydı kerata ya. Tatlıydı ama 2,5 saat pestilimizi çıkardı. Silindir gibi üstümüzden geçti. Doruk arıyor. Hayırdır inşallah. Alo. Abi yetiş. Yetiş abicim. Ne olmuş? Neredesin oğlum sen? Bu sesler ne? Ya ben biraz fazla kaçırdım. Ortalıkta fena karıştı yani. Acil gelmen lazım. Tamam, neredesin sen? Bizim mekandayım. Abi koşar mısın lütfen? Tamam. Ne olmuş ya? Doruk sarhoş olmuş herhalde. Gidiş abi falan filan diyor, anlamadım. Ne diyorsun? Geldi işte bizimkiler de. DJ yeni indi. 70'ler konsepti vardı. Çok şey kaçırdınız. Hani olay? Ya abicim senin buraya gelmenden daha büyük olay mı var? Ama o kadar arama. Ne araması? Doruk'un her zamanki gibi eşek şakaları. Ama bu sefer pişman olmayacaksınız. Kerem'le kız isteme baskına gitmişler. Onu anlatıyordu. Geçsene. Geçeyim de. Kerem mi dediniz? Evet Bambi. Ya bizim Kerim'in kız arkadaşına görücü mü ne geleceklermiş. Biz de baskına gittik. Yani İpek'in evine mi? Evet. De işte görücü İpek'i değilmiş. Ne? Görücüler Fadik teyzene mi gelmiş? Ya aynen evet. Az kalsın su testisi su yanında kırılıyordu. Ama bu atasöz buraya olmadı. Bana neden bir şey anlatmadınız? Ay niye verelim sana haber hayat? Hallettik biz işte çözdük. Zaten bu kriz yönetimleri konusunda biz uzman olduk artık. Sen keyfine bak arkadaşım. Ama bak bana bak sakın çok içki içme. Dokunuyor sana biliyorsun kuzum. Tamam merak etme. Didem'le atışmışsınız. Atışma? Yok canım. Benden gelenini tasarlamamı istedi. Ben de zamanım yok dedim. Seninle nasıl konuştuğunu tahmin edebiliyorum. Onun adına özür dilerim Tuğla. Dileme Muratcığım, dileme. Her koyun kendi bacağından asılır. Ama söz, bir gün gerçekten sevdiğim biriyle evlenirsen, işte o kızın gelinliğini ben tasarlayacağım. Hatta kendi ellerimle dikeceğim. Düğün hediyesi. Öyle bir şey olmayacağını sen de gayet iyi biliyorsun. Aa, neden olmasın tatlım? Bunun zorunlu bir evlilik olduğunu ikimiz de biliyoruz. Zora da güzellik olmaz. Ömrünü tırnak gibi Didem'e törpületecek değilsin herhalde. Ben bir tanesiyle zor baş ediyorum. Başka biri gerekmiyor bana. Tatlım, bu karşına çıkacağı kadına bağlı. Hadi gel. Sana bir gerçek kadın nasıl dans eder göstereyim.
Don Juan, masadaki kızı başıboş bırakma. Kurtlar kapar sonra. Yaptım bile. Ya benim partner biraz ağır kaldı. Partner mi değişse? Hay hay darling. Devam edelim mi? Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inan. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni atın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la. Aşk laftan Titriyor musun sen? Yorgunluktan o. Oturalım istersen. Tesadüflere İyi böyle. inanma. Benim bir bildiğim Çok güzel. yok. O ne? Çok Serkan'ın sözleri. bilenlere inan. Evet. Keşke hayat şarkılardaki gibi olsa. Ya da hayat bir şarkı olsaydı. Hayat bir şarkı olsa. Güzel lafmış. Hayat bir şarkı olsa. Biz de söyleyebilsek değil mi? Ve dinleyebilsek. Konuşmaya gerek olmasa. Hayat benim değil mi? Keşke. Şans bu belli mi olur? Döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz. Ya fena mı oldu işte? Hep birlikte güzel dağıttık. Ya iyi ki aramışsın bizi vallahi aklımızı almışsın. Yalnız bana bir aşık çöktü. Normalde bu saatte yemem ama bozacağım galiba. Normalde bu saatte yatakta oluyorsun da ondan. Arkadaşlar benden bu kadar because I'm done. Biz nereye yürüyoruz? İşkembeci olabilir, kokoreç, pilav üstü döner.
Yani hepsine uyarım ben. Nope. Senin bu saatten sonra yürüyeceğin tek bir şey var, o da benim ev. Hayatta yalnız gitmem ben bu saatten sonra. Elin taksiciliğiyle memleketi kurtaramayacağım şimdi. Hadi koluma gir de iki kaynayalım. Emredersiniz matmazel. Madem istiyorsunuz öyle olsun. Öyle olacak zaten. Size de afiyet olsun. Çorba? Çorbadan sonra çayları ben ısmarlayacaksam olabilir. Masada bir beyefendi varken asla hesap hanımlar ödemez. Ben o hanımlara benzemediğimden ödeyebilirim. Peki. Ya bırak. Öyle atıp tutmak olmaz o işler. Çocuk ağladığında bir itfaiye ambulans aramadın kaldı. Engel olmasaydım çocuğa avokado salata söylüyordum. Ben senin yüzüne vuruyor muyum? Bak bana ebeveynlik taslayacaksan oğlanın kimin kucağında uyuyakaldığını hatırlatırım sana. Çocuğa kene gibi yapışıp bırakmadığından olabilir mi? Fırsat olsaydı benim kucağımda uyurdu. Bak. Oyun arkadaşlığı konusunda gerçekten iyisin. Kabul. Ama annelik konusunda sınıfta kaldın. Ha, umutsuz vaka mısın? Değilsin. Yani bir laf dinler, ufak da işbirliği yaparsan olur bu iş. Ben çaya bakayım. Ben bakarım. Hayır ya, nedenmiş? Çorbalar senden, çaylar benden de. Ayrıca çaylar nerede kaldı diye gittiğimde yemezler beni, korkma. Uyumuşum ya. Hem de bebekler gibi. Sen? Birinin nöbet tutması gerekiyordu değil mi? O işi benim yapmam lazımdı ama. Niye uyandırmadın? Kıyamadım. Boğaz havası da aldın canım, fena mı? Ayrıca sen de uyurken horluyormuşsun, orası fenaydı. Saçmalama, ben horlamam. O çocuk bakmadan önceymiş. Çocukla ne ilgisi var? Yorulmuşsun demek ki. Bence iftira atıyorsun. Tamam. Çağrı çocuğa soralım. Çocuk bir ara yanıma gelip abla deprem mi oluyor dedi valla. Tamam sus, sus abartma. İnsanlar yorulabilir, tamam. Ha, bunlar şeyler, pencereler. Evet, tamam. Ben bunu sevdim. Bu güzel aslında. Bir de şey istiyorum ben buraya. Hani böyle çıkıntı oluyor burada. Ne Tente. o? Tente. Tente. Tamam, ondan istiyorum. Ama gölgelikler olsun. Yani güneş gelsin istemiyorum. Malum şimdi bebiş var. Başıma güneş geçmesin. Tamam, onlara da bakalım. Hı. Tamam, evet. Biz ona bakalım. Öyle yapalım. Didem, Aa hayatım. ne oluyor burada? Yani sen de böyle ilk günden dışarıda sabahlayacaksan bebişle biz yandık vallahi. Şakanın sırası değil. Kim bu insanlar?
Tanıştırayım. Mimarımız Akın Bey, dekoratör Mine Hanım, ustalar ve yanındaki de asistanlar. Memnun oldum, memnun oldum. Bir seninle baş başa konuşabilir miyiz? Tabii hayatım. Ne yapıyorsun sen? İşte işe başlamak için seni bekledim. Anlamamasından gelmediydi. Bu insanların benim evimde işine. Evlenmeden önce eve çeki düzen vereyim dedim. Bebiş odası da işte yapmak lazım. Sen uğraşma diye ben üstlenmek istedim. Şaka mı yapıyorsun sen? Hayır. Bunun formalite ve evlilik olduğunu unutuyorsun galiba. Biz seninle aynı evde yaşamayacağız. Bir de bebek sana geldiğinde bir odaya ihtiyacı olacak ama değil mi? Çocuğumun her şeyle ben ilgilenmeyi tercih ederim. Tamam mı? Odasını da ben yaparım. Hiçbir şey karışma. Hayır. Hayır Fadik. Hayır. Hayatta salmam seni dışarı böyle. Şu kılığa bak ya. Bak kırarım kalbine ha. Allah Allah. Ne oluyor kızım sana gene? Bak dudaklara bak. Bak. Allah'ını seversen ya. Ne varmış anlamadım ki. Yani bu benim doğal halim. Ha, çilek yediydim. Belki o kalmıştır. Bu leopar ne oluyor? Ha? Kaplan mı sürtündü geçerken? Onu da açıkla. Ya ne var ya? Bence çok yakışmış. Sen geri dur hele. Hiç sesini çıkarma. Sinirliyim sana zaten. Babana da söyledim hepsini ona göre. Otur oturduğun yerde. Ya bir kere de babama hiçbir şey anlatma. Ne güzel işim var. Elim ekmek tutuyor. Mesaiye kalıyorum. Daha ne istiyorsun? Fadik teyzem sen annemin baskısına boyun eğme. Bu hazırlık kime? Ya şimdi bu beni istemeye gelen Kamuran Bey, beni istemeye gelen Kamuran Bey beni muhallebiciye davet etti. İcabet etmek lazım. Ne yapayım? Pijamayla mı gideyim? Eşofmanla mı gideyim? Hani öz saygı diye bir şey var. Bak senin o öz saygını cart diye yırtarım ha. Yanardağ içeriden hareketlenmeye başladı. Söylemedi deme sonra. Randevu ha? Yani tam olarak öyle değil de yani şimdi Kamuran adam davet etti. Yani sırf ayıp olmasın diye gidiyorum. Hem bir takım yanlış anlaşılmalar olmuş. Yani onları da düzeltmek maksatlı. Yani yoksa başka bir nedeni yok. Bana bak Fadik. Bu kılıkta şuradan şuraya gidemezsin. Kırarım senin bacaklarını, kırarım. Sen gene bir şaşırdın, böyle bir şey oldu sana. Ne oluyor ya? Ya oğlan tamamdı. Ama adamı bilmiyoruz ki. Nedir, kimdir, ne oluyor ya? Ha, darattın beni Emine. Yedin beni, yedin, bitirdin. Kalmadım ben, kalmadım. Size doyum olmaz. Ben daha giyinip işe gideceğim. Aferin kızım, git. Özgürlüğüne sahip çık. Annen gerçekten baskıcı bir kişilik. Baskıcı kişilik. Ne, ben mi? Sen baskıcı. Evet. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Servisten önce 6-7 saat dinlenmesi gerektiği için tatlılara öncelik verdik. Soğuk başlangıçları hazırlıyoruz. Harika. Siz ne yapıyorsunuz? Kuzu konfiti marine ediyorum. Neden? Akşam yemeği için lavanta ve ballı kavurma ördeğe karar vermiştik. Azim Hanım ördeği konfitle değiştirdi. Masayı havuzun başına alalım evladım. Yemek bahçede mi yenilecek Azime Hanım? Yok, yemeği içeride yeriz. Pasta için dışarı çıkarız sonra. Azime Hanım. Buyurun Derya Hanım. Oo, Sibirya tren hattında mahsur kaldık. Akşam yemeği menüsünde değişiklik mi yaptınız? Evet, yaptık. Ne gerekçeyle? Burası Çin mi ördek yiyelim? Mis gibi kuzu konfit söyledim benim kasaba. Oo, akşama kuzu konfit mi yiyoruz? Ya, çılgınsın babaanne ya. Bu masa nereye gidiyor böyle? Ben söyledim, bir mahsuru mu var? Hayır, yapacağınız değişikliklerden beni de haberdar ederseniz çalışanlar arada kalmaz. Sen araya girmezsen çalışanlar da arada kalmaz. Ya aranızda öyle bir elektrik var ki vallahi ceyranda kaldım. Çarpılmak üzereyim. Hani sen annesi değilsin ya zaten.
Bırak da Murat'ın söz hazırlıklarını paşalar gibi babaannesi olarak ben yapayım. Ya bir insan her fırsatımı değerlendirir Azime Sultan. Bir kere de attığın out olsun canım. Annen bu takımı bile isteye offside'a düşürdüğü sürece böyle. Bütün şutlar gol evelallah. Vay, offside'ı da biliyoruz. Ya şu futboldan anlayan kadınlara bayılıyorum. Bu futboldan anlayan kadın seni bayıltmadan ayağımın altından çekil. Hadi işine. Yoksa karşı takıma penaltı veririm ona göre. İkili hadi. Evladım, buraya yetmezse öteki masayı da çıkaralım, olur mu? Dinlemiyorum ki. Neyse, haftasına gelecek. Sakin ol, haftasına gelecek. İpek! Allah! Ya! Kerem, İpek kadar... Neyse, sinirlenmeyeceğim. Ben senin gibi pırlanta bir insana, nazlı bir ördeğe, bir fazilet timsaline güvenmedim. 70'lerden 90'lara kadar ne kadar töre konulu Türk filmi varsa aklımdan geçti. Özür dilerim. Sen beni affettin ama ben kendimi affedemiyorum. O yüzden bu cezayı kestim kendime. Belki aklım başıma gelir diye. Benim aklım başımda değil İpek. Ne yapıyorsun gerizekalı? Su çok soğukmuş. Suyu niye soğuk aldın? Sıcak alsan ne fark ediyordu? Ya düpedüz manyaksın ha. Aferin dök dök kendine gel. Dök. Islatıp beni döversin diye. Hıyar olduğunuz kadar nazik, romantik ve şapşalsınız da bakıyorum. Yani bir erkekte aradığım bütün özellikler adeta bir bünyede toplanmış. Yalnız adeta diyorum. Fazla havalara girme. Deme ya. Gerçekten de mi? Hayatımda duyduğum en güzel dayak atan iltifat bunlar İpek. Senin kendine yaptıklarından sonra az bile. Çiçekler büyük sinsilik. Suyu yiyip kendine gelme çabanda takdire şayan. Şimdilik gidiş yolundan hoş gör. Ben bir yanaktan öpeyim mi seni? Hepsi geçsin gitsin ha. Hadi. Çiçeklerin hatırına öp bir kere. Yalnız ıslatmadan makyajımı da bozma lütfen. Islatmadan dedik ya. Neyse zaten komple ıslaksın, yapacak bir şey yok. Dökmedin değil mi hepsini? Susadım ben, çok sıcak. Ben seni affetmedim daha yalnız. Kasım patı mı bu? Hı hı. Dün mesaiye kaldık diye bugünlük izin vermiştim ben sana. Doğru. Ama ben işe gelmeyi tercih ettim. Kendime patronum örnek alıyorum da. Dün büyük iş başardık. Öyle. Çocuk bile baktık. Doruk sayesinde eğlendik bile. Mideniz nasıl? Daha iyi. Daha iyi. Hayat. Efendim Murat Bey? Niye yapıyorsun bilmiyorum. Ama gene de teşekkür ederim. Ne? Bana iyi davranıyorsun. Sağlığımla ilgileniyorsun falan. Çünkü işimi çok seviyorum Murat Bey.
Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kız köşe yastığı gibi ne yayılıyorsun? Ne uzatıyorsun adama elini hemen öyle? Karışma Emine. Yeter ya. Yedin beni, yedin. Yürü. Bugün de pek bir atiksiniz maşallah Kamuran Bey. Yani böyle el öpmeler falan yerinizde duramıyorsunuz. Hani bu enerjiniz karşısında papatya çayı içsem yeridir hani. Hayır efendim, olmaz. Sadece papatya çayı olmaz. Yanında bir de sütlaç yiyin. Oğlum bak buraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendiye bir papatya çayı, bir de sütlaç. Siz ne alırdınız Fadik Hanım? Bana atom. Atom. Şahane bir seçim. Oğlum 2 tane atom. Bomba gibi bir şey yap bana. Hemen bomba. Neyse. Sağ gösterip sol vurdunuz bize de dün. Hiç de niyetinizi belli etmediniz ha Kamuran Bey. Helal olsun size. Hayır efendim, helal olmasın. Yuh olsun bana, yuh. Fadik Hanım gibi bir hanımefendi daha önce karşıma çıkmadığı, hayatıma girmediği için kendimi dövmek istiyorum. Ağzımı burnumu dağıtmak istiyorum. Ne kadar coşkulusunuz Kamuran Bey. Hayır efendim, coşkulu değilim. İçimdeki kasırgaları, depremleri anlatmak için coşku yetersiz. Ben size karşı çağlıyorum Fadik Hanım. Çağlıyorum. Allah'ım beni bu akıntıların içinden, bu manyakların arasından sağ kurtar ya Rabbim. İnşallah amin. Tamam, bütün çizimler fikirlerimize hizmet veriyor ama parlak değil. Hani aynı kaygı bende de var. Ya bu yeni tasarımcılar hiç yeni bir şey katmamışlar. Peki hangi grubun çalışması bunlar? Daha önce Marpa'da çalışan baş tasarımcının ekibi. Nextura'dan bir haber var mı? Çalışmalarını doğrudan Doruk Bey ve Tuval Hanım'a ilettik biz. Ve kafadan eledik. Bizi hiç anlamamışlar. Neyse. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Okey. Vay. Damat bey heyecan mı yaptılar? Ne damadı? Patron? Ay pardon patron. Patronu atalım, ben sadece pardon demeye çalışıyorum. Aa, senin haberin yok mu Çağlacığım? Hep bugün abimi istemeye geliyorlar. Aa! No way Doruk'cum. Onlar mı Murat isteyecek? Bize geldiklerine göre Tuval'cığım. Şaka yapıyorsun. Didolar kızı vermeye sizin eve mi geliyor yani? Ya işte abimi almaya ne kadar meraklılar. Crazy. Ne mutlu bize. Kutlu olay için bir araya geldik. Vallahi ne iyi ettik. Ya evet. Ne iyi ettik tabii. Acaba Didem'in annesi hanginiz oluyor? Ben. Ay Suzan, sen bir geri dur hayatım. Hem kocamı kaptın, şimdi de kızımı mı kapacaksın? Kaparım ben. Öyle bir kadınım. Ay sana helal olsun. Senden kıymetli mi? Azoş'cum, canım, pamuk ellim. Ben Didem'in gerçek annesiyim. Suzoş,
cici. En cici annesi benim, evet. Şevket Bey, acaba Suzan Hanım sizin ikinci eşiniz mi? Aynen, aynen. Ne kadar güzel kaynaşmış eşleriniz. Şahane. Ay değil mi ya? Çok tatlılar. Kıyamam ben onlara. Şu an tam bir aile tablosu olmadık mı? Tamam. Ben böyle bir şey görmedim ya. Vallahi şahane. Ama size şu kadarcığını söyleyeyim. Suzancığımı kimselere değişmem. Zaten Şevket'le tanışmasına ben sebep oldum. Asumancığım, sana çok şey borçluyum. Suzoş'u sen getirdin bana. Biz çok eski arkadaşız. Suzan bizi sık sık ziyarete gelirdi. Kocamla da orada tanıştılar. Evet, ben teyze diyordum. Artık cici anne diyorum. Çok güzel değil mi Murat? Harika ya. Şevket Bey sizinle daha sonra konuşup bu deneyimlerinizden faydalanmak isterim. Tabii yavrum, tabii. Konuşalım. Nejat Beyciğim, Derya Hanım sizin ikinci eşinizmiş. Diloş söyledi. İlk eşinizle hala görüşüyor musunuz? Ya sabır. Kız anam, ben seni 20 yıldır böyle görmediydim. Uy, ne yapacağımı şaşırdım. Hayır, kızlara mı göz kulak olayım, sana mı sahip çıkayım bilemedim yani. Ben ne yapmışım ki sanki? Ya ben öyle duruyorum. Adam bana ilana aşk ediyor. Yani ben de duvar değilim. Gülümseyivermişimdir yani. Kız Fadik, ne gülümsemesi. Aa, bu dudaklar var ya, bu dudaklar. Böyle boydan boya yayıldı. Hayır, bir ucu buradaysa öteki ucu kim bilir neredeydi. Yok artık. Ha, ben de onu dedim. Yok artık dedim. Bu kadar da olmaz dedim. Nerede? Fadik'im, hiç beklemezdim senden. Aferin kız. Biz seni hiç böyle bilmiyorduk Fadik teyzeciğim. Bambaşkaymışsın. Öyledir. Değil mi hayatım? Hayatım. Dalmışım ya ben. Ben çok yorgunum. Mesaiye falan da kaldım ya. Yatayım ben. Hadi yat kuzum sen o zaman. Hadi öptüm hepinizi. Hadi iyi geceler benim güzel kızım. Kınalı kuzum benim, iyi geceler yavrum. İyi geceler. İyi geceler. Efendim, bu akşam hayırlı bir iş için burada toplandık. Didem kızımızla Murat oğlumuz bir karara varmışlar. Bize de o karara saygı duymak düştü. Bu yüzükler de önlerindeki uzun yolun ilk sembolleri aslında. Kızım. Ben hayatımda bu kadar üzünlü bir konuşma görmedim. Sanki cenaze törenindeyiz. Kendi düşen ağlamaz. Sana hayat dersi vereceğime kendine hakim olsaydın. Umarım çok mutlu olursunuz. Hayırlı olsun.
Ya çok mutluyum şu anda. Rüyada gibiyim. Murat. Beni öpmeyecek misin? Damat, aa öpsene. Bizden mi utanıyorsun ayol? Öp, 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 öp. Yaşa, bravo. Yüzükler takılmış bunlar. Boş ver şimdi. Kim? Düşün onları. Kutlamaya geçmişler demek. Son kutlamaları olur inşallah. Ne biçim laf İpek? Ateş düştüğü yeri yakıyor vallahi. Şu kızın haline bak. Bu kadar şey yaşanırken ben burada bekleyemeyeceğim ha. O ne demek şimdi Allah korusun? Benim Murat'ı görmem lazım. Niye? Ona söylemek zorunda olduğum şeyler var çünkü. Ne söyleyeceksin aşırı Allah korusun? Bana hiçbir şey sormayın. Ya Hayat delirme ya. Delirdim tamam mı? Delirdim. Evet ben delirdim. Bir tane ne olur bağırma. Bak annen duyacak şimdi. Duyarsa duysun. Her şeyi itiraf ederim. Öyle giderim gerekirse. Ben gözümü kararttım. Benim bu gece Murat'ı görmem lazım. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar Derya Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım iyi akşamlar. Ay ilk defa kız nişanladık. Çok heyecanlı. Artık ikincisinde falan olaylara iyice hakim oluruz değil mi kızım? Anne ya. Murat benim tek ve son aşkım. Aman neyse ne. Asuman, bir yastıkta kocasınlar inşallah diyeceksin. İyi geceler Didemciğim. Canım yeni ailem. Sizi de öpüyorum. Hoşça kalın. Hadi minnoşlar bay bay. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz minnoşlar. Bay bay. Ay. Ay. Ben ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. Artık beni de öpüp başınıza koyarsınız anneciğim. Kafaları indirimden falan almışlar herhalde. Yani abi sana da büyük geçmiş olsun artık. Geçen bir şey yok. Kabus daha yeni başlıyor. Yuttu mu sence? Yuttu yuttu. Var ya Emine teyze Hayat'ın yerindeki yastıkları yutmasaydı biz çoktan uyutmuştuk Aslı. Sen Hayat'ı hiç böyle gördün mü? Kız delirmiş gibiydi. Yaşadıkları hiç kolay değil, normal. Ay bize de bir şey söylemedi ki. Ona da bozuluyorum. Ne konuşacak acaba şimdi işin yoksa bütün gece merak et dur. Yüzüne tükürmeye gitmiştir. İnşallah. Bence açık açık aşkını itiraf edecek. Onun için gitti. Bence kapsamlı bir küfür edip konuyu kapatmalı. Şey de söyleyebilir. Murat'ın o gece söylediklerini hatırladığını da söyleyebilir. Aman neyse ne canım işte. Gitsin bir kafasını boşaltsın. Kendini rahatlasın. İçindekileri döksün de. Kendine zulmetmeyi bıraksın, ben başka bir şey istemiyorum. Ay gece gece başına bir şey
gelmez değil mi Allah korusun? Gelmez. Onun koruması gibi bir düşün bakalım. Ay bak, aklıma geldi gene sinirlendim. Bütün bu olanlar var ya, hep o Kerem'e yarada. O Kerem Efendi yatsın kalksın, hayata dua etsin. Yoksa ben onu hayatta affetmezdim. Maşallah senin ağzından da bal damlıyor baldız. Bu saatte bu kadar sohbeti kafam kaldırmaz benim. Kusura bakma Kerem ya. Hiç sohbet havamda değilim. Ya Murat'a da sordum söylemiyor. Bari sen anlat. Ben de bilmiyorum ki. Öğrenince sana da anlatırım. Bir arada olabilmek ne mümkün, bir arada kalabilmek imkansız. Seneler alıp gitmiş ne var ne yoksa her şeyi. Geri dönmek, inan işten değil. Hani var ya, tutamazsın kendini bir ümitle. Ya olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini. Geri dönmek, inan işten değil. Hani var ya, tutamazsın kendini bir ümitle. Ya olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini. Sonradan kor, sonradan kor. Ayrılıklar an be an akıp gider, akıp gider. Zaman sana aldırmadan. İnanılmaz değişen benliğim, inanılmaz. Bu yabancı da kim, sen misin? Böyle uzak veda sözleri söyleyen. Geri dönmek, inan işten değil. Hani var ya, tutamazsın kendini bir ümitle. Ya olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini. Geri dönmek, inan işten değil. Hani var ya, tutamazsın kendini bir ümitle. Ya olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini. Sonradan kor, sonradan kor. Ayrılıklar an be an akıp gider, akıp gider.
Bu saatte burada ne işin var Hayat? Seni görmeye geldim. Bir yönünü bekleyemedin mi? Hayır. Benim için çok uzun bir gece oldu. Çok yoruldum. Keşke gelmeden arasaydım. Arasaydın görüşmeyi kabul etmeyebilirdin. Yüksek olasılıkla. Benim seni bu gece görmem gerekti. Neden? Çünkü ben o gece olanları hatırladım. Sorumun cevabını da hatırladım. Hayat. Sadece bildiğimi bilmeni istedim. Hepsi bu. Yalandı. Yalan olan ne? Her şey. Sana söylediklerim. Yaşadıklarımız. Acımasız bir oyundu. Bir arada olabilmek ne mümkün. Hepsini dize getirmek için de. Kalabilmek imkansız. Seneler Ben alıp gitmiş ne var ne yoksa her şey. Didem'i seviyorum Hayat. Geri dönmek inan isten değil. Hani var ya tutamazsın kendini bir ümitle. Ya olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini. Sonradan kor, sonradan kor. Ayrılıklar an be an akıp gider, akıp gider. Zaman sana aldırmadan. İnanılmaz değişen benliğim, inanılmaz. Bu yabancı da kim, sen misin? Böyle uzak veda sözleri söyleyen. Geri dönmek inan isten değil. Hani var ya tutamazsın